Herkese merhaba. Bugün anlatacağımız konu biyorezonans hakkında olacak. Biyorezonans takipçilerinden bir tanesinin bir sorusu üzerine araştırmaya başladığım bir konu. Aslında ilgimi de çekti fakat bir acaba durumları var. Onlarla ilgili birkaç bilgi vermek istedim. Hem de araştırmaların sonucunda neler elde etmişim onları paylaşmak istedim. Şimdi biyorezonans yöntemi şu. 1900 yılların başında insanların elektrik ve elektromanyetik dalga, özellikle Tesla'yı bilen bilir ya da Edison gibi kaşiflerin bulduğu elektromanyetik dalga ve elektrik akımının oluşturduğu ve bunun sonrasında 1970'li yıllardan itibaren tedavi olarak kullanılabileceği düşünülen bir durum. Şimdi elektromanyetik dalga derken neyi kastediyoruz? Bu teoriye göre prensip şu: etrafımızda bulunan her maddenin kendine özgü bir elektromanyetik dalgası olduğuna ve bu dalgaların çeşitli dış etmenler nedeniyle, bu bir stres olabilir, zamana bağlı bozulma olabilir, bir alerjen olabilir, bir toksin, zararlı bir madde olabilir veya dışarıdan gelen herhangi bir müdahale olabilir ya da vücudumuzun ürettiği herhangi bir bozukluk olabilir. Bunlar nedeniyle kesintiye uğradığı söyleniyor ve biyorezonans yöntemi bu çatlak sesleri normal seslerden ayırt ettiğini ve normal seslerin baskınlığını sağlayarak o çatlak sesleri yok edebildiğini iddia eden bir yöntem. Şimdi bu yöntem akupunktur gibi bir yöntem ya da aktarlardan aldığınız işte o oraya gelir bu buraya şifa olur gibi şifacıların dağıttığı ilaçlar gibi bir yöntem. Teori olarak birçok teoriyi destekliyor ama özellikle kuantum teorisinden faydalanıyor. Şimdi kuantum teorisi şu anda pozitif bilimlerde kesin olarak ispatlanmamış bir maddenin aynı anda iki farklı yerde olabileceği gibi şu an için bizim için ütopik olan değişik kuramları içeren çok karmaşık bir bilim dalı ve henüz saptanabilmiş değil. Ne, niçin, nasıl oluyor? Bu yöntemde kuantum teorisi artı birkaç tane daha teori beraber kullanılıyor. Dolayısıyla benim gözümde kesinlikle şu işe yarayacak yöntemdir diyebileceğiniz bir yöntem değil. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. Ama bir haftadır yaklaşık araştırma yapıyorum internette ve bu konuda Avrupa'nın 1970'li yıllardan itibaren oldukça sık bir şekilde bu yöntemi tedavi olarak kullandığı, yan etkisinin olmadığı, uygulamasının basit ve kolay bir şekilde uygulanabildiği, yeni doğan döneminden itibaren kullanılabildiği ve ekstra masraflar, ekstra sıkıntılar oluşturmadığı ve birçok yönteme göre ilaç ya da non-invaziv dediğimiz, yani bizim bir şeyler vücudumuza takılmayacak, bir şeyler sizde kalmayacak, sizden kan almayacaklar ya da bir parçanız kopmayacak gibi size müdahil olmayacak terapiler, seanslar şeklinde uygulanan bir yöntem. Yani gidiyorsunuz 30 ya da 45 dakikalık ya da bir saatlik, artık bilemeyeceğim o kısmı. Seans yapılıyor size. Önce sizden örnekler alınıyor. Bu örnekler analiz ediliyor. Örneklerdeki analizler sonrasındaki çatlaklıklar hissediliyor. Vücudunuzdan gelen sinyallerle bu değişik elektrotlar, yani kablolar ve metaller yöntemiyle sizin vücudunuzdan geçen bu elektrik akımları artı elektromanyetik dalgalanma bu alete alınıyor. Alet elektromanyetik dalgalanmadaki pürüzleri yok ederek size tekrar daha yükselterek ve bazen de bu değişik dalgaları tersi çevirerek yok etme yöntemiyle size tekrar veriyor. Ve bu şekilde bazı hastalıklardan korunabildiğiniz söyleniyor. Peki hangi hastalıklarda bu en çok kullanılıyor diye sorarsanız, cilt hastalıkları, yani bu egzama olabilir, alerji olabilir, alerjiler, alerjik rinit olabilir, alerjik astım olabilir, bağırsak problemleri, yani kabızlık olabilir, ishalle giden değişik bağırsak enfeksiyonları veya bağırsak hastalıkları olabilir. Enfeksiyon demeyelim de bağırsak hastalıkları diyelim. Migren başta olmak üzere baş ağrıları ve vücuttaki değişik ağrılar, yani spor sonrasında oluşturulan ya da yaralanma sonrasında vücutta ortaya çıkan ağrıların tedavisi ve bazı immünite sorunlarını giderebildiği söyleniyor. Dediğim gibi araştırmalar sonrasında birebir bu insanlarla konuşmamış olmama rağmen insanların oldukça yarar görüyor olması, hatta bazı insanların kanserlerde dahi bu yöntemi uygulamış olması, kendilerine uygulatmış olması ve sonrasında yarar gören insanlar dahi olması benim için yani güzel bir karşılık buldu. Fakat gene diyorum, ben bu işin kesin olarak şu işe yaradığını %100 emin olamadım. Benim tavsiyem şu: bu yöntemi kendinize uygulatabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara uygulatabilirsiniz. Sadece isteğim şu: atıyorum, siz boğaz enfeksiyonunuz var. Bu boğaz enfeksiyonuyla ilgili yüzlerce, binlerce yapılmış çalışma var. Yıllardır kullanılan ilaçlar var.
Siz bu ilaçları kullanmak yerine direkt bu ilacı ben kullanmayacağım, bu tedaviyi uygulayacağım, elektromanyetik dalgalarımı düzelterek boğaz enfeksiyonu geçirsin derseniz orada zaafa düşebilirsiniz ve hastalığınız artabilir veya hastalığınız ek olarak başka sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Benim tavsiyem bir yöntemi kullanın. Mesela diyelim ki çocuğunuzda laktoza karşı intolerans var. 10-12 yaşına gelmiş çocuğunuz hala inek sütü proteini içeren herhangi bir madde aldığında vücudunda ciddi yan etkiler oluşuyor. Ve pozitif bilim dediğimiz tıp bilimiyle, ilaçlarla bu tedaviyi oluşturamamışsınız ve istediğiniz yanıtı alamamışsınız. Bu durumda işte alternatif tıp adına elektromanyetik dalgaları kullanarak biyorezonans yöntemini kullanabilirsiniz ve bu şekilde tedavi olmayı düşünebilirsiniz. Onun dışında veya bir kanser hastasısınız. Bu kanserle ilgili belli tedaviler alıyorsunuz. Bu tedaviler tabii ki belli bir yere kadar bu işi toparlayacaktır ama ya artık bu işin tedavisinin olmadığı söyleniyorsa ya da verilen tedaviden yeteri kadar yarar alamıyorsanız ve o kanser hücreleri devam ediyorsa bu durumda da gene aynı şekilde zararı olmadığı için, yan etkisi olmadığı için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemle ilgili belirtmem gereken şeylerden bir tanesi de yöntem sırasında hafif gıdıklanma, hafif ısınma, hafif kaslarda kasılma olabilmekle beraber ağrının olmaması. Bu gerçekten güzel bir avantaj. O yüzden yeni doğan döneminden itibaren bebeklere uygulanabilirliği söyleniyor. Bu konuyla ilgili daha fazla söyleyeceğim bir şeyim yok. Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi eğer edinirsem gene YouTube'daki kanalım üzerinden bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer henüz abone olmamışsanız YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü her bilgi kesin olmuyor. Bazen o bilgiyle ilgili yeni gelişmeler olabiliyor. Biliyorsunuz bilgisayar çağındayız ve bu özellikle bilgisayarla ilgili, elektromanyetik dalgalarla ilgili yeni gelişmeler oluyor. Belki de yakın bir zamanda bu konuyla ilgili tam zıt tarafta gidecek bir düşünce var oluyor olabilir. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu yöntemi her ne kadar zararsız olduğunu söylesek de uygun bir şekilde bunu merdiven altı yapan insanlardan değil de gerçek anlamda bu işin uzmanı olan kişilerden bu tedaviyi almaya çalışın. Biliyorsunuz tıbbın eski dönemlerinden itibaren bazı şeylerin kesinlikle yapılması gerektiğine dair söylentiler oluyor. Sonra 10 sene 20 sene geçiyor aradan ve bir bakıyorsunuz ve aslında yapılan şey yanlışmış. Yani hiçbir zaman kesin genel geçer bir bilgi olmamıştır. Bu da kesin genel geçer bir bilgi değildir. Sizle paylaştım. Şimdilik durum böyle. Görüşürüz.